Bugün temel etek kalıbı üzerine vücut özellikleri uygulaması yapacağız beraber. 5. dersimiz. Artık 5. derse geldik. Kalçası çıkık ve yüksek olanlar için çalışacağız bugün arkadaşlar. Evet, hemen başlayayım ben. Bu şekilde sayfamı yan kullanacağım. Bu şekilde bir sayfa düzeni oluşturuyorum. Her zamanki gibi başlık çizgimi atacağım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ben evde geçen zamanımı, özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu zamanlarda verimli geçirmeye çalışıyorum. Evet, başlığımı attım. Buraya 25 yazıyorum. Eşelim 25. Alt başlığımı da yazıyorum. Kalçası çıkık olanlar için. Sadece kalça üzerinden çalışacağımız için arkadaşlar sadece arka kalıbımızı kullanacağız bu ders. Yan çizgimden ve alt çizgimden 0'a 0 denk getiriyorum ve kalıbımı çiziyorum. Evet, ilk kalıbımı çizdim. Pensimi de attım. Eşelim 25 demiştim. Kalça düşüklüğü 15 santim. Kalça düşüklüğümü buluyorum. Ve bu kalça düşüklüğümü bulduğum noktadan yana doğru bir çizgi çekiyorum. Bu aşağıya da kalça düşüklüğü olarak K nokta D, yani kalça düşüklüğü eşittir 15 santimi yazıyorum arkadaşlar. Şimdi bu arka kalıbım zaten demiştim ama buraya her zamanki gibi yazıyoruz. Bunları ihmal etmiyoruz. Şimdi eşelimle 3 santim bu kalça düşüklüğü çizgimin burasından 3 santim yukarıya çıkıyorum ve orayı işaretliyorum. Aynı şeyi bu kısma da uyguluyorum. Ve bu iki noktayı kırmızı kalemimle düz bir şekilde kesik kesik işaretliyorum. Evet, böylelikle yeni kalça düşüklüğü çizgimi oluşturdum. Ve bu çizgimden yukarıya da 1 santim bulup işaretliyorum. Ve bu çizgilerimi de aynı şekilde kesik kesik belirtiyorum. Gördüğünüz gibi tam pensin ucuna denk geliyor. Buraya formülümü yazacağım. 3 santim. Ve buradan da 1 santim. Bu ikisinin olduğu alanı kesik çizgilerle birleştiriyorum. Bu birleştirdiğim çizgilerin yanına da makas ikonu koyuyorum arkadaşlar.
Makas ikonunun olduğu yer şu anlama geliyor. Bu alan kesilip atılacak. Notumu buraya düşüyorum arkadaşlar. Arka ortadan yan dikişe doğru çıkartılır. Yani bu kesik çizgilerle belirttiğim alan kesilip atılacak arkadaşlar. Böylece bana kalan kalıp bu şekilde olacak. Bunu da çizerek size belirtiyorum. Şimdi tekrar arka kalıbımı alıyorum ve buraya kalıbımı çıkartıyorum. Kalça düşüklüğüm 15 santimdi. Tekrar buradan 15 santimi bulup işaretliyorum. Birleştiriyorum arkadaşlar. Pensimin yerini de tekrar çizeceğim. Bu pensimi bollaştırmam gerekiyor. Bu yüzden pensimin yanından 1 santim işaretliyorum. Aynı şekilde bu aşağıdaki çizgiden de sağa doğru 1 santim işaretliyorum. Bu yeni noktalarımı cetvelimle birleştiriyorum. Bu eski çizginin başlangıcıyla bu yeni çizgimin bitişini birleştiriyorum. Evet, bu kırmızı kalemle çizdiğim alan yeni pensimin olduğu alan. Buraya da yazıyorum 1 santim. Bu yeni çizgimin altından arkadaşlar, tam aşağısından kesik kesik arka ortaya doğru gittim. Eşelimle 1,5 santim bu noktadan aşağıya 1,5 santimi bulup işaretliyorum ve oradan da yan dikişe kadar kesik kesik işaretliyorum. Ve bu uçtan da noktaya kesik kesik işaretleyerek arayı kapatıyorum. Şimdi bu alanı da böyle kesik kesik işaretleyeceğim. Buraya da arkadaşlar yine makas ikonumu koyuyorum ki kesilip atılacak anlamına geliyor. Yine kalıbımın arka olduğunu belirtiyorum buraya. Bundan asla vazgeçmiyoruz.
ve notumu düşüyorum. Pens aralığı açılır. Kalça çıkıntısına göre arkaya açıklık verilir. Evet, notumu da düştükten sonra tekrar bana kalan kalıbı çizerek sizlere belirtiyorum arkadaşlar. Siz bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Ben kamerada acaba belli oluyor mu olmuyor mu emin olamadığım için böyle bir çözüm buldum. Işık sistemim az olduğu için çektiğim videodan emin olamıyorum. Bu sorunumu da en kısa zamanda çözeceğim. Ama çözene kadar böyle pratik yöntemlerle çalışıyorum. Şimdi tekrar arka kalıbımı alıyorum. Buraya yeni bir kalıp çıkartıyorum. Bir lekeler oluşuyor arkadaşlar. Ya da kahve içtim. Acaba elime kahve bulaştı da o mu değiyor? Bilmiyorum. Şundan da bir yudum alayım. Kalça düşüklüğüm yine 15 santim. 15 santimi işaretledim. Düz çizgimi çektim. İki ayrı pense, bu pensimi dağıtacağım şimdi. Bunu dağıtmak için de bu kalça düşüklüğü çizgimi 3 eşit parçaya bölmek zorundayım. Eşelimi alıyorum. Eşelimle ölçerek bu parçamı böleceğim. Genellikle 8,5'tan böldüğüm yerden yukarıya düz bir çizgi çekiyorum. Bu pensim arkadaşlar 9 santim olur. Eşelimle 9 santimi bulup işaretliyorum ve yukarıya da 1 santim sağ 1 santim sol pens payımı verdim. Bu 3 noktayı birleştiriyorum şimdi. Yeni birinci pensimin olduğu yer belli oldu. Buraya 9 santim yazdım. Şimdi yan kısımda da eşelimle 10 santimi buluyorum ve işaretliyorum. İşaretlediğim yerden 1 santim sağ 1 santim sol. Yeni pens çizgimi de oluşturuyorum. Evet, burası da yeni pens çizgimin olduğu yer arkadaşlar. Buraya da 10 santim yazıyorum. Şimdi buraya da ne yaptığımızı yazalım. Ortaya dağıtılır yazıyorum. Notumu düşüyorum.
Evet, buraya da yine arka yazıyoruz. Yine bana kalan kısmı ben çizgilerimle birleştireyim ki siz orada daha rahat görün, anlayın. Tamamdır. Buraya da küçük bir ikon yapalım. Kalçası çıkık ve yüksek olanlar için. Evet, böylece 5. dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Burada ne yaptık? Temel etek kalıbı üzerinde vücut özellikleri uygulama, kalçası çıkık ve yüksek olanlar için. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı tabii ki ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın arkadaşlar.